Amazfit ikinci modeli yanımızda. Diğer model de yanımızda. Bugün ikisini beraber hem kıyaslayacağız hem de inceleyeceğiz. Olabildiğince tüm detaylarını size aktarmaya çalışacağız. Gearbest'ten aldık 2 saati de. Almak isteyenler için linklerini yine açıklama kısmında paylaşıyoruz. Nereden başlayalım? Tasarım, detaylar. Aynen. İlk tasarımına bir değinelim, sonra da ikisinin birbirinden farkıyla başlarız. Tasarım olarak aslında ilk modele baktığımızda büyük bir fark, büyük bir gelişme olmuş. Malzeme olarak da biraz değişmiş diyebiliriz. Paslanmaz çelik kullanılmış. Mesela Gorilla Glass yerine güçlendirilmiş cam kullanılmış. Alt kısmı yine polikarbon ama karbon fiber bir malzeme Evet. tipinde. Aslında güzel bir klaslık katmış biraz. Hemen iki modelin birbirinden farklarına girelim. Önceki model suya dayanıklıydı. Yeni modelde 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. Hani yüzme yapanlar, sporcular için oldukça ideal bir özellik bu. Bunun yanında maksimum oksijen alımı, işte egzersiz yükü gibi detayları da verebiliyormuş yeni model. Eski modelde böyle bir şey yokmuş. Gerçi biz bunu pek kullanmadık da, değil mi ya? Kullanmadık, tam olarak ben anlayamadım da. Evet, ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bunlar ekstradan gelmiş ama. Evet. Bunun yanında Bluetooth, nabız bandı ya da işte böyle hız sensörü gibi ekstra aksesuarlar da bağlayabiliyormuşuz. Bu yine eski modelde yokmuş. Yeni modelle birlikte gelmiş. Senin de bahsettiğin gibi önceki modelde Gorilla Glass varken bunda güçlendirilmiş bir cam kullanmışlar. Ekstra olarak tasarımsal bir tuşlar gelmiş. Hani 3 tane tuş eklemişler. Önceki modelde bu bir tane tuş varken kullanım oldukça zordu. Hani birazcık ekranın arkasında kalıyordu bu tuş. Basmak, kullanmak gerçekten zor oluyordu. Evet. Yeni modelle birlikte çok daha kullanışlı bir deneyim sunuyor bize. Hem de biraz farklı bir estetik de kazandırmış. O bakımdan da yine güzel olmuş. Aynen, güzel. Son olarak da küçük bir fark daha var. 54 gramdan 60 grama çıkmış ağırlık. Hani çok hissedilir bir şey olmasa da fark farktır deyip Evet. kapatıyoruz bunu. Teknik olarak baktığımızda ekranı, işlemcisi, RAM'i, işte ne bileyim hafızası birebir aynılar. Bu yüzden çok bir geliştirme olmamış. Ekran teknolojisi olarak da aslında aynılar ve çözünürlük olarak da aynılar. Şimdi 290 mAh bir bataryası var. Bu batarya bize ne kadar süre veriyor diye sorarsak aslında çok yoğun kullanımda bir gün anca çıkar. Evet. Eğer ki GPS'i kullanırız ve çok yoğun kullanmayız, bildirimleri okuruz vesaire dersek 2 günü görebiliyor veya çok yoğun kullanmazsak eğer 3 gün 4 günde görebiliyor. 5 gün denmiş ama 5 günü görmek biraz zor açıkçası. Bu yüzden benim ortalama vereceğim süre 2-3 gün olurdu. Daha Yine, doğru olur. yine aslında akıllı saatler arasında 2-3 günde güzel bir süre. Tabii normalde akıllı saatler bir gün falan dayanıyor yani. Evet, bunu da bu kendi özel reflektif ekranına borçluyuz. Tabii bunun da detaylarına birazdan değineceğiz. Saatin teknik detaylarına değindik. Önceki modelden pek farkı da yok. Buna rağmen asıl sorumuza gelelim, hani bu saatle ilgili. Bu saatle neler yapılabilir? Bu saat neleri yapabiliyor? Aslında bu saat biraz spor için tasarlanmış diyebiliriz. Yani çoğu yönünden baktığımızda bir sporcu için tasarlanmış diyebiliriz. GPS en önemli özelliği bence. Yani GPS ile işte hızı, gittiğimiz rotayı takip edebiliyoruz. Bu şekilde GPS'in verdiği özellikleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun yanında bir dolu saat özelliği sunuyor bize. İşte kronometre olsun, geri sayma modları olsun. Bir dolu farklı farklı seçenekleri var saat anlamında. Ekstra olarak hani bir özellik belki diyemeyiz ama adım sayar, işte hava durumunu gösterme ya da alarm gibi özellikleri mevcut bu saatte de. Güzel bir özelliği var hani bu saatin yapabildiği. Mi Home uygulamasını kullanabiliyoruz bu saatten. Evet. Ama basit bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet, çok fonksiyonlu değil, gayet basit. Bir priz vardır. Sadece onu açıp kapatabiliyoruz. Yani detaylı bir şekilde örneğin işte hava temizleyicisini kullanamıyoruz. Aynen. Şimdi gelecek olursak günlük kullanıcılar bunu nasıl kullanır? Hani sporu falan geçelim biz. Evet. Günlük bir kullanıcıyız. Neler yapabiliyoruz bununla? Telefona gelen bildirimleri, aramaları görebiliyoruz. Hatta aramayı sessize alıyoruz ya da reddedebiliyoruz. Gelen mesajları okuyabiliyoruz, bildirimleri görebiliyoruz. Fakat cevap veremiyoruz. Buna zaten ileride değineceğiz. Çok kötü bir özellik. Onun dışında telefon olmadan Bluetooth cihazlarla müzik dinleme özelliği var. Saatin içine müzik dosyalarını atıp onları hani Bluetooth cihazlar aracılığıyla dinleyebiliyoruz. Evet. 4 GB bir depolama alanı var. 1'de de öyleydi, 2'de de böyle.
Güzel bir özellik aslında. Hani bir nevi telefonsuz bir koşuya çıktığınızda da Evet. evet. Aslında yine sporcular için olumlu bir özellik oldu evet, yani bu. hoparlörden veya kulaklıktan dinleyebiliyorsunuz kablosuz şekilde. Aslında saat genel hatlarıyla böyleydi. Şimdi de hem uygulama hem de saatin arayüzüne yakından bakalım. Şimdi ilk olarak reflektif ekranı sayesinde ışık olan her yerde gerçekten parlak ve albenili bir şekilde görünüyor. Tabii ışık miktarı azalınca görünürlük de azalıyor. Arka kısmında şurada port bölümleri var. Hem bilgisayardan veri alışverişi yapabiliyor hem de şarj oluyor buradan. Burada bir kalp sensörü var. Sağ kısmında da 3 tane butonumuz bulunuyor. Yine yanında elastik bir kayış geliyor. Tabi burada aynı boyuttaki kayışlar da değiştirilebilir isteğe bağlı olarak. Aslında bu benim favori arayüzüm. Dahası var telefon uygulamasına geçtiğimizde. Amazfit Watch ismindeki uygulamayı kurmamız gerekiyor. Bu uygulamayı açtığımızda en üst kısımda yani ilk pencerede saatimizle ilgili bazı bilgileri görüyoruz. %39 şarjımız olduğunu görüyoruz. Hemen altında bahsettiğimiz gibi çeşitli saat arayüzleri var. Bunları isteğe bağlı olarak analog, dijital istediğimizi seçebiliriz. Bu daha günümüze böyle yakışır bir arayüz olmuş bence. Biraz daha yenilikçi mi diyelim? Yenilikçi. Modern diyelim. Evet. Alt kısmında burada uygulama detaylarıyla ilgili ayarlar var. Örneğin işte koşu, yürüyüş, bisiklet gibi çeşitli. Burada hava durumu var. Hava durumu buradan seçebiliyoruz istediğimiz bir kısmı. Ben de otomatik olarak çekirge olarak görünüyor. Burada günlük uyarıları aktif edebiliyoruz veya hatırlatmaları aktif edebiliyoruz. Onun altında widgetler var. Burada örneğin Alipay ve X ile başlayan bir Himalaya diyeceğim ama emin değilim nasıl okunuyor. Bunu ben deaktif ettim. Bunları deaktif edince komple yine saatten kaldırmıyor. Sadece saatin son kısmına itiyor. Akıllı saati kullanarak telefonumuzu kilidini açabiliyoruz. Bu kısımda eğer güncelleme varsa güncellemeleri kontrol edebiliyoruz veya telefonun bildirimlerini test edebiliyoruz. Gelen arama olduğunda bu şekilde gösteriyor. Uzun süre oturduğumuzda bu şekilde bir uyarı veriyor. Tabi Çince, arayüz Çince olduğu için ne yazık ki her şey Çince. Peki güncelleme gelme ihtimali var mı? Sanıyorum ki Çince olarak kalacak ama umarım gelir. Yine WhatsApp'tan gelince veya Messenger'dan geldiğinde de bu şekilde bildirimleri görebiliyoruz. Aramalarda aynı bu şekilde yine sessiz alabiliyoruz ve aramayı kapatabiliyoruz. Uygulamadan devam ettiğimizde ana sayfada attığımız adımları görebiliyoruz. İşte günlük, haftalık bu şekilde geçmişi görebiliyoruz detaylı olarak. Bunun altında bazı ipuçları sunuyor bize. Hangi tuşların ne işe yaradığı tarzında. Bunları da buradan görebiliyoruz. Burada uyku düzenimizi görebiliyoruz veya kalp atışlarının ölçebiliyoruz. Alt kısmından spor kısmına geldiğimizde burada geçmişe dair işte sürüşlerimiz, koşularımız veya işte yürüyüşlerimizi görebiliyoruz. Yaktığımız kalorileri görebiliyoruz. Detaylı olarak işte günlük, haftalık, aylık şekilde buradan gözlemleyebiliyoruz. Profil kısmına geldiğimizde
Bu kısımda Amazfit ikinci modelde gelen alınan oksijen miktarı ile ilgili bazı detay bilgiler sunuyor. Burada yine saatle ilgili detaylı bilgileri görüyoruz. Ayarlar kısmından sistemle ilgili bazı ayarları, izinlerini ayarlıyoruz buradan. Uygulama izinlerini. Burada bildirim ayarları var. Örneğin Facebook'tan veya normal mesajlardan bildirim gelmesi için veya istediğimiz bir uygulamadan bildirim gelmesi için buradan yine ayarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde bildirimleri almıyor. Yine bazı detaylı ayarlar var. Kısaca uygulama bu şekildeydi. Şimdi saatin arayüzüne baktığımızda aslında aynı birincisi gibi zengin bir arayüzü var. Yani uygulama desteklemese bile birçok şeyi kontrol edebiliyoruz. Sol kısma kaydırdığımızda burada işte koşu, yürüyüşle ilgili detay aktiviteleri görüyoruz veya alt kısımdakine tıklayarak daha fazla aktiviteleri görebiliyoruz. Burada işte koşu var, tırmanma var, yüzme var veya koşu bandında koşma var. Çeşitli ayarlar var. Bu sol kısımda da yine ulaştığımız bazı hedefleri belirtiyor. Tabi Çince olduğu için biraz anlaması zor. Hemen sağ kısımda burada hava durumunu görüyoruz. Tabi şu an güncellenmediği için bu şekilde gösteriyor. Burada zamana bağlı olarak işte kalp atış nabzımızı gösteriyor. Burada yine aynı şekilde Bluetooth üzerinden, speaker'dan veya kulaklıktan müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Şu anda kulaklığa bağlı. O yüzden telife girmemek için çok da dinletmeyeceğim. Alt kısmında ayarlar bölümü var. Ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. İlkel bir şekilde tıklayarak. Sürgüsü yok. Alt kısmında da yine listemizi hani devamlı olarak mı veya karışık bir şekilde mi çalsın, bunları ayarlayabiliyoruz. Sağ kısma geldiğimizde burada alarmlar bölümü var. Telefondan ayrı olarak alarm kurabiliyoruz, ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Alarm kurmak da çok hoşmuş yani. Evet. Bu kısımda pusulamız var. Pusulamızı önce kalibre etmemiz gerekiyor. Ardından da çalışmaya başlıyor. Şu anda da kuzeyi gösteriyor kırmızıyla. Yine burada standart kronometremiz var. Dokunmatik biraz zor algıladığı için. Veya sadece şu tuştan da başlayabiliyoruz. Aslında bu tuşlarda ne işe yarıyor dersek, üstteki tuş sola doğru geçiş sağlıyor. Alttaki de sağa doğru geçiş sağlıyor. Ortadaki de onaylama anlamına geliyor aslında. Burada training center var, yani bizim bir nevi fitness salonumuz diyebiliriz. Burada çeşitli aktiviteler var. 10 kilometre, 5 kilometre. Kendimize böyle hedefler koyabiliyoruz. Bu kısımda çok basit bir şekilde Mi Home bölümünü görüyoruz. Burada ekli cihazlarımız varsa burada listeleniyor. Bu şekilde aşağı doğru hareket ettirebiliyoruz. Genelde priz varsa onları açıp kapatmak için şöyle tıklıyoruz ve ardından on off butonu oluyor. Şu an uygulamayla arada bir herhalde sorun olduğu için o seçenek çıkmadı. Burada da zamanlayıcı bölümü var. Hızlı bir şekilde işte 1 dakikalık, 5 dakikalık veya 10 dakikalık, yarım saat, 1 saatlik böyle zamanlayıcılar kurabiliyoruz kendimize. Son kısımda burada Alipay var. Buradan Alipay uygulamasını kurup kullanabiliyoruz ödemelerde. Burada da bahsettiğim o X ile başlayan Himalaya Sound diyebileceğimiz radyo tarzında bir uygulama var. Fakat bu internetle çalışıyor diyebiliyorum. Ve çok da beğenmediğimi söyleyeyim. Ve Çince olduğu için çok da işimize yaramayacaktır. Bunun dışında şuradaki tuşa basılı tutarak ana menüye atıyor. Tekrardan basılı tuttuğumuzda üstteki barı indiriyor. Buradan da işte ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Uçak moduna veya gece moduna alabiliyoruz. Gece modunda sanıyorum ki titreşimi engelliyor. Yani rahatsız etmeyin modu oluyor bir nevi. Burada ayarlar bölümü var. Burada ayarlardan bağlantıları görebiliyoruz veya altında bazı ayarları görebiliyoruz. Yine çeşitli güncellemeler veya saatle ilgili bazı ayarlar, yeniden başlatma, kapatma gibi.
versiyon hakkında bize bilgi veriyor burada. Yani bunun dışında arayüz olarak biraz güncellenmiş ama neredeyse birinci versiyonla aynı. Çok da büyük değişiklikler olmamış diyebiliriz. En sevdiğim özelliği de ekranı kapatmak için avucumuzla saate dokunuyoruz. Şimdi geldik kendi yorum ve değerlendirmemize. Biraz ekrandan bahsedelim. Ekrana bir IPS değil. Evet. Şimdi hani daha çok hani Apple'da görüyoruz, Samsung'da görüyoruz veya hani gidip mağazayı inceliyoruz. Hani onların ekranı IPS, böyle telefon ekranı gibi canlı, renkler daha hoş veya daha çok renk sunuyor. Bunun ekranı öyle değil. Şimdi bu bir dezavantaj olarak görünebilir ki bazı kişiler için evet gerçekten dezavantaj. Ve açıkçası biz de iç ortamlarda kullanırken bu renkleri biraz soluk bulduk ve pek hoş da olmadık. Fakat bunun burada bir avantajı çıkıyor. Always on display özelliği. Tabi bazı diğer saatlerde de var bu özellik. Fakat burada benim en sevdiğim güneşin altında veya işte dış ortamlarda, yoğun ışığın olduğu ortamlarda görülmeme gibi bir olay olmuyor saatin. Reflektif bir ekran kullanmışlar. Bu panel sayesinde de rahat rahat görünebiliyor yani. Evet, her şey görünebiliyor. İşte bu bağlamda kimler için değerlersek sporcu kişi örneğin sürekli saatine bakmak ister. Yani işte GPS takip etmek ister. Bunu isteyen kişiler için aslında çok ideal bir özellik. Dış ortamlarda hani sporcular için, kullanıcılar için çok güzel olsa da iç ortamlarda ne renkleri ne de ekranın paneli beni açıkçası üzdü ya. Olumlu ve olumsuzlara gelecek olursak da olumsuzlardan bir başlayalım. Dokunmatik ekranı açıkçası kötü. Hani kullanışlı bir ekran koymamışlar. Evet, dokunmatik de biraz zor. Bazen hani algılamayabiliyor parmağı veya saptırabiliyor. Hani çekiyorum mesela, tıklıyor halbuki. Böyle arada rahatsızlık verebiliyor. Zaten çoklu hani tıklama desteği de yok. Tek parmakla tıkladığımız için kötü. Evet. İç ortamlarda ekran kullanımına gelirsek de hani birazcık soluk kalıyor ya. Hani kullanım açısından yetersiz diye düşünüyorum. O yüzden olumsuz bir özellik daha aldı buradan. Ayrıca diğer saatlerden bir olumsuz özelliği daha var. Hiç uygulama desteklemiyor. Yani uygulama marketi diye bir şey yok. Ekstra bir şey kuramıyoruz. Sadece kendi güncellemeleriyle geliyor diye biliyorum. Maalesef kendisine veriyorsa sadece onları destekliyor. Evet. Şimdi benim için bu saati aslında saat yapmayan bir özelliği var. O da gelen mesajlara cevap vermeme özelliği. Yani basit de olsa seçenek koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Sırf bu yüzden ben bunu hani saat olarak nitelendiremeyeceğim sanırım. Saat olmaya ramak kalmış bir bileklik bence bu. Kapsamlı bir bileklik. Ya haklısın aslında, hani insan dokunmatik ekranlı bir büyük ekranlı saat görünce hani istiyor ki biraz seçenek olsun. Biraz hani kullanabilsin o saati. Yani en basit, yani bildirimi okuyup cevap verememek beni de üzüyor. Ne yalan söyleyeyim. Son olarak da tasarımsal ve hani böyle bir taşıma anlamında olumsuz özelliği var. İnce bilekli insanların kolunda pek şık durmuyor yani. İnce bilekliler pek tercih etmez bence. Evet. Olumlu özelliklerine gelecek olursak da aslında oldukça iyi bir batarya süresi sunuyor. Özellikle diğer akıllı saatlere göre. Telefonsuz müzik dinleme anlamında başarılı. Hani Bluetooth bir kulaklığınız ya da hoparlörünüz varsa direkt telefon olmadan müzik dinliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. GPS özelliği eklemeleri zaten hani bu fiyata bence güzel olmuş diye düşünüyorum. Çünkü GPS her yerde bulunabilen bir özellik değil yani. Yani başlı başına bir spor aracı yapmış bu saati. Son olarak da aslında birinci modelde olmayan bir Mi Home bölümü yapmışlar. Böyle bir eklenti gibi bir bölüm olmuş. Mi Home'daki çok basit işte prizleri açıp kapatabiliyoruz. Böyle de bir özellik olması aslında güzel olmuş. Hani Xiaomi'ye yakışır bir ürün olmuş en azından. Peki bu saati kimler almalı? Daha çok kime hitap ediyor? Bu konuda neler düşünüyorsun? Ya bakınca günlük kullanıcı için bu saat aslında pek hoş bir ürün değil. Yani kullanması olsun, ekranı olsun, işte uygulama desteğinin olmaması olsun. Hani kimseyi memnun etmeyecektir diye düşünüyorum. Bu bağlamda bakarsan da ancak sporcular bunu kullanabilir diye düşündüm ben. Yani doğru aslında. Evet. Yani bir sporcu için ekrana sürekli bakmak isteyen biri için ideal. Veya sadece yani saat olarak kullanacağım ama arada bir bildirimleri de okuyabileyim ve uzun bir batarya ömrü olsun diyen biri için de güzel, tavsiye edilebilir.
Ama sürekli hani saati kurcalayayım. Öyle işte bir şeyler deneyeyim üzerinde. Oyun olsun falan. Evet, hatta hani biraz daha hani detaylı bir şekilde özelliklerinden yararlanayım diyen biri için yetersiz kalacaktır. Memnun etmez. Evet, büyük ihtimalle hani Apple Watch veya Gear modellerine bakmak gerekiyor. Hazır oraya değinmişken bence fiyattan da birazcık bahsedelim. Fiyatı birazcık yüksek kalmış. Yeni çıktığı için belki de. Ama bu fiyata mesela bir Gear modeli tercih edilebilir ya da birinci nesil bir Apple Watch tercih edilebilir diye düşünüyorum. Günlük kullanıcı olarak çok daha fazla işimize yarar bu modeller yani. Peki fiyat konusunda eder mi, verilir mi? Ne düşünüyorsun? Ben fiyat konusunda birinci saate bakarak ikincisine direkt değmez diyorum. Çünkü hani birinci saatle ikinci saat arasında dehşet farklar yok. Evet. Donanım olarak direkt aynı. Birazcık hani Albenisi tasarımsal, var. aynen tasarımsal olarak albenisi var ama hani aradaki fiyat farkını ben kapatabileceğine inanmıyorum açıkçası. O yüzden birinci saate dayanarak ikincisine değmez diyorum. Evet. Peki şu anda hani 200 dolara yakın bir fiyatı var. Sence bu fiyat kaça düşmeli ki alınsın veya değsin? Yani sanırım en fazla 120-130 dolar aralığında alınabilir. Ama daha fazla yüksekken tercih edilmez ya. Hani Evet. özellikle bunu isteyen, bekleyen insanlar varsa tabii ki onlar tercih ederler. Evet. Onlara bir şey diyemiyoruz ama hani diğer kullanıcılar için Evet. Biraz şu pek anda değmez. pahalı. Pahalı. Eğer ki hani bir kupon çıkar, bir indirim çıkar, biz bunları Facebook sayfamızdan paylaşıyoruz. Xiaomi ürünleri isminde. Herhalde bu saat böyleydi yani. Bu kadardı. Her şeyinden bahsetmeye çalıştık. Yine unuttuğumuz kısımlar olabilir. Yorum olarak yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Eklemek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere.